Misafirimiz varmış. Selim kız arkadaşını bizimle tanıştırmaya getirdi. Öyle mi? Ne güzel. Ben Arzu. Kenan'ın karısıyım. Zeynep ben de. Madem yengem de geldi, dilerseniz sofraya geçelim. Olur, tabii. Siz oturun anneciğim. Ben bir üstümü değiştirip geleyim. Uf ya, bu ne böyle? Eski. Ben bunu giymek istemiyorum. Tuğçe'cim ama bak çok güzel oldu. Saçma sapan konuşma. Hiç de güzel olmadı bir kere. Bak Tuğçe'cim ama şimdi misafirimiz gelecek. Gelsin. Böyle mi çıkayım karşısına? Ama canım bak... Efendim? Alo. Ne haber hanımefendi? Şatoda keyfin yerinde mi? Ha, çok. Yani sorma. Neyse. Bak ben neredeyim şimdi? Neredesin? Şatonun girişindeyim. Demir parmaklıklar arkasında görüşe bekleniyorsunuz hanımefendi. Ya saçmalama, ben şimdi nasıl çıkayım? Ne bileyim kızım. Ben mi öğreteceğim? Havalandırmada bir şey de uydur bir şey gel işte. Tamam ama şimdi çıkamam. Biraz sonra. İyi tamam. Bekliyorum. İki dakika ortadan yok olurum. Şu anda bitene bak. Çiftliğe kadar gelmiş hasbam. Hanımım hoş geldiniz. Özlettiniz vallahi kendinizi. Burhaniye nasıldı? Bildiğim Burhaniye işte. Burhaniye değilmiş. Yalancıya bak. Bu kadar zaman neredeydi bu kadın ya? Ben yokken ortalarda neler olmuş? Evet, Selim Bey Ali Hanımlarla tanıştırmak için getirmiş. Tanıştırsın. Bu aşağıdaki kim biliyor musun? Veysel'in kızı. Nasıl yani? Aynen öyle. Bu Allah'ın belası Meleğin üvey kızı. Ne diyorsunuz? İnanamıyorum. Belli ki hayaller, planlar büyük. Ama Arzu Emiroğlu hepsinden daha büyük. Daha güçlü. Okul nasıl gidiyor? İyi sayılır yani. Bir sorun yok şimdilik. Bir sıkıntı yok dediğine bakma sen abi. Sınıfın en yüksek notlarını alıyor. Anneniz babanız ne işle meşguller? Annemi uzun zaman önce kaybettik. Babam da öyle kendi işini yapıyor. Ne işi yapıyor? Anneciğim, ne yapacaksın ne iş yaptığını? Kızcağız daha yeni gelmiş. İlk dakikada böyle sorguya çeker gibi. Bırak da rahat rahat yemeğimizi yiyelim. Selim'le nasıl tanıştınız? Onu anlatın asıl. Onu kendisi anlatsın. Konuya daha hakim. Okulun ilk günü. Otoparka giriyordum. Biraz hızlı girdim sanırım. Kazayla önüme çıktı. Önüne mi çıktın? Direksiyona oturdu mu biz onun neye dönüştüğünü biliyoruz. Selim, bence kabahatinle otur orada. Öyle işte. Kazayla tanıştık. Merhaba, ben Tuğçe. Merhaba, ben de Zeynep. Sen amcamın arkadaşı mısın? Evet.
Evlenecek misiniz siz? Tuğçe'cim, hadi bırak soru sormayı da sofraya otur. Bence piştiler. Hadi çıkaralım artık. Nasıl anladın piştiğini? Sen gösterdin ya anneciğim. Akrep yer kovan şöyle olunca pişecekti. Haklıymışsın. Pişmiş. Biraz geride dur da yanma. Oh, mis gibi koktu. Anne, kulağına gitmesin ama bunlar Kiraz teyzenin yaptıklarından daha güzel kokuyor. Aman da benim kızım gurme mi olmuş? Ay, çok sıcak. Ay kızım kıyamam ben sana. Ver bakayım parmağını. Geçti anneciğim. Çok yanmadı. Güzelim benim. Canım kızım. Kıyamam ben sana. Sen niye acele ettin ki? Ben verecektim zaten sana soğuyunca. Geçti anneciğim. Gerçekten. Üzülme sen de. Keşke Zeynep ablam da olsaydı. O da yerdi. Anne, Zeynep ablam nerede? Gelmeyecek mi? Bir arkadaşına yemeğe gitti kızım. Akşam gelecek. Zeynep bak orada zeytinyağlı dolma da var. Ondan da al. Olur alırım. Bir Ayşe ablamız vardı. O çok güzel yapardı dolmayı. Rahmetli. Nur içinde yatsın. İpek, haklısın da bugün hüzünlü şeylerden bahsetmesek. Selim doğru söylüyor. Kafamı dinlemek için evden uzaklaşıyorum. Bir dönüyorum, gördüğüm manzaraya bak. Haklısınız vallahi. Bu Melek ne arsız, ne yüzsüz bir kadınmış. Pes artık bu kadarına. Bir de üvey kızını eve sokmaya çalışıyor. Görelim bakalım şu Veysel'in kızını. Güzelce muhabbet edelim. İnelim aşağı. Şovu kaçırmayalım. Anne, biliyor musun Zeynep de çok iyi yemek yapar. Öyle mi? Ne güzel. Afiyet olsun. Sana da. Buyur bakalım. Hadi be kızım ya. Bildiğin kök saldık burada ya. Selim'le okuldan mı arkadaşsınız? Evet. Bir alt dönemiyim. Müsaade ederseniz suyunuzu dolduracağım. Pardon. Anneniz babanız ne iş yapıyor? Annemi ben küçükken kaybettik. Babam da kendi işini yapıyor. Öyle mi? Ne işi? Geç kaldın yenge. Biz oraları çoktan geçtik. Aa Selim'cim, müstakbel gelin adayımızı ben de tanımak isterim.
Konuşuyoruz oğlum. Bunları öğrenmek istememizde ne gariplik var? Oto yıkama dükkanı işletiyor babam. Ha, araba yıkıyor yani. Evet, öyle de denebilir. Kendisi mi yıkıyor yoksa böyle çalışanları falan mı var? Ne önemi var şimdi bunun canım? Sana ne? Hayır hayatım, şunun için merak ettim. Nihat'in pis arabalarını yıkayarak kazandığı 3 kuruşla kızını okutabildiğine göre fedakar bir baba olmalı. Öyle mi? Haklısın tabii yenge. Herkes kolayca servet sahibi olamıyor. Ayrıca ben de çalışıyorum. Okuldan arta kalan zamanımda kendi paramı kendim kazanıyorum. Ben de sizin yerinizde olsam aynen öyle yapardım. İnsan çalışmaktan utanmamalı değil mi? Gerekirse bulaşıkçılık bile yapabilir. Bir bakar mısın? Pardon. Sen kimsin bir kere? Buraya gelmişsin. Neyine güveniyorsun ya? Ama var ya, en iyisini Arzu Hanım yaptı. Lafı öyle bir oturtturdu ki şapşal öylece kala kaldı. Şu övündüğün şeye bak. Bizim oralarda misafir kim olursa olsun baş tacı edilir bir kere. Ay başlama yine sen de bizim oralar diye. Sana sizin oraları soran oldu mu canım? Ne kadar yazık. Arzu Hanım az bile yaptı. Herkes yerini bilecek. Herkes yerini bilecekmiş. Bakalım senin yerini kim gösterecek? Of Erkut, arama artık ya, daraldım. Ya bu Zeynep'i falan mı gördü acaba? Ay zaten bunun manyaklığı yüzünden düştüğüm şu hallere bak. Gelmiyorum be, gelmiyorum. Sen beni Murat'la ayırttın ama ben Selim'le Zeynep'i ayırmana izin vermeyeceğim. Şundan da alır mısın? Yok, teşekkür ederim. Kafi bu kadar. Ama ben alırım ondan hala. Hem de ne alırım? Tamam canım, uzat tabağını. Beğenmedin mi yoksa yemeği? Yok, çok beğendim. Çok güzel olmuş. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Selim, lavabo nerede? İleride solda. Hemen girişin yanı. Tamam. İzninizle. Bak seni bir daha uyarmayacağım. Kenan, ben senin çocuğun değilim. Bana ne yapıp ne yapmayacağımı söyleyemezsin. Sen de benim evime misafir gelmiş birisine böyle davranamazsın. Ben kime nasıl davranacağımı çok iyi biliyorum. Doğru, haklısın. Kafanı esinde çekip gitmeyi, istediğinde geri dönmeyi ve masada misafiri küçümsemeyi çok iyi biliyorsun gerçekten. Kenan, bu kız ailemize hiç yakışıyor mu? Şunun kılığına, kıyafetine... Sakın, sakın tek bir kelime daha konuşma. Sabrım gerçekten taştı artık. Ha bu arada nereye kaybolduğun hesabını vereceksin.
yaptığını zannediyorsun sen ha? Tabii. Bulduğun yağlı kapıyı kendin yamamaya çalışıyorsun. O melek veriyor sana bu akılları değil mi? Bana bak. Ne senin ne meleğin planları bana sökmez, bunu bilmiş ol. Bir planı falan yok benim. Sadece Selim'i seviyorum, o kadar. Beni kendinizle karıştırdınız galiba. Harika olmuş kurabiyeler. Annem yaptı ama ben de yardım ettim. O yüzden çok güzel oldu bence. Aferin sana. Zaten senin elindeydiği de belli oluyor. Ellerine sağlık Melek abla. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun canım. Teşekkürler. Gülnur abla, biliyor musun? Biz yarın bu kurabiyelerin hepsini satacağız. Gerçekten mi? O zaman hepsini yemeyelim. Ama bunları ayırdık zaten. Merak etme, ye. Zeynep ablama da sakladık. Gelince o da yiyecek. Çalışıyorum demiştin az önce. Nerede çalışıyorsun? Bir kafede yarı zamanlı garsonluk yapıyorum. Tuğçe sizi bir kere götürmüştüm, hatırlıyor musun? Zeynep ablan orada çalışıyor işte. Elif'le gitmiştik anne. Evet canım, orada. Çalışmak derslerine engel olmuyordur inşallah. Kurtuluş okuldan mezun olmakta çünkü biliyorsun. Ömür boyu böyle kafelerde çalışarak hayat geçmez. Haklısınız. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum zaten. Derslerini aksatmayı aklından bile geçirme bence. Maazallah bursun falan kaybolur, okuyamazsın. Ay, gerçi bendeki de laf. Ne olsa artık Selim var arkanda. Yenge, ne diyorsun Allah aşkına? Ne var canım? Annem biraz önce demedi mi? Kurtuluş başka yerde diye. Ben böyle olsun istemezdim. Çok özür dilerim ama müsaadenizle ben kalkayım. Sen ne yaptığını sanıyorsun yenge ha? Ne yaptığını sanıyorsun? Selimciğim, kötü bir şey mi söyledim? Daha ne diyeceksin ya? Hiç hoş olmadı Arzu. Ne olursa olsun misafirimiz. Ama anneciğim, Zeynep. Zeynep ne olur dur. Selim bırak. Zeynep çok affedersin. Gitme böyle ne olur. Selim lütfen. Zeynep. Selim lütfen. Daha fazla zorlamayalım, olur mu? Ha? Zeynep. Zeynep'in ne işi var burada ya? Zeynep dur konuşalım. Zeynep. Zeynep dur. Selim bırak. Bırakmam. Selim ne olur bırak, gitmek istiyorum. Asla Zeynep. Ölürüm de seni bırakmam. Ya bırak beni, bırak. Zeynep. Bunu benden isteme. Yapamam. Ağlama artık Zeynep. Ne olur ağlama. Yengem adına çok özür dilerim Zeynep. Buna hala ben de inanamıyorum. Özür dileme. Asıl hatası olan benim. Ben nasıl düşünemedim bunların olacağını?
Zeynep hayır. Senin hatan falan yok. Buraya hiç gelmemeliydim sen. Belki de o haklı. Belki de dışarıdan bakınca. O nasıl söz öyle Zeynep? Belki de ben senin için doğru insan değilimdir sen. Biz bir rüyadaydık. O da uyandırdı. Zeynep yapma. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Bak Zeynep. Sen benim hayatımdaki tek doğrusun. Tek gerçeksin. Anlıyor musun? Sen benim her şeyimsin. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Sen nasıl bir insansın? Sen niye bana bağırıyorsun ki? Ben gerçek neyse onu söyledim. Gerçekmiş. Çıldırtma beni. Daha ilk defa gördüğüm bir insana, üstelik misafirimiz, nasıl böyle davranırsın ya? Aklından neler geçiyor senin? Arzu, bu yaptığın hoş değildi. Kenan, tamam sen de sakin ol. Ne sakin olacağım anne ya? Yeter. Burama kadar geldi artık. Ne yaptılar, ne ettiler? Pamuk gibi adam bile çileden çıkardılar sonunda. Bu kadın milletinden korkulur vallahi. Zeynep'im. Evet. Ne yazık ki içeride yaşanmaması gereken şeyler yaşandı. Bunun için ben de kahroluyorum inan. Ama Zeynep, tek bildiğim bir şey var. O da seni her şeyden çok sevdi. O ya da öteki. Kim ne demiş umurumda bile değil Zeynep. Anlıyor musun? Sen benim tek gerçeğimsin. Gecemde, gündüzümde, hayallerimde, yürürken, nefes alırken, hatta uyurken bile. Bizim tek ihtiyacımız olan şey kalplerimizin birbiri için atması. Selim. Böyle sabaha kadar seninle burada kalmak isterdim. Hava çok soğuk. Üşümeni istemiyorum. Bekle. Seni eve kadar bırakayım. Tamam. Bir değil, iki değil. Bu kaçıncı patavatsızlığın? Bilerek mi yapıyorsun? Derdin ne kızım senin ya? Sinem. Tuğçe odasına götür. Tuğçe'cim hadi gel. Kıza ne kadar ayıp ettiğinin farkında mısın yenge? Eğer sevme layık gördüğünüz kız bu paçavraysa size söyleyecek kelime bulamıyorum. Paçavra mı? Sen nasıl böyle bir şey söylersin? Ben ne gördüysem onu söylüyorum. Geçmişte bana yaptığınızı Selim'e yapamayacaksınız anne. Buna izin vermeyeceğim. Kızım ben seni oraya saksı diye mi gönderdim? He? Az önce kim çıktı evden farkında mısın? Zeynep çıktı ulan Zeynep. 3 gün öncesine kadar benim nişanlım olan kız. Adamın evinden çıkıyor sarmaş dolaş hiçbir şeyden haberin yok. İn ulan aşağı. Ya Erkut inemem bu saatte. Bana bak. İn diyorum yıkarım başına bu çiftliği ha. Tamam geliyorum.
Hayır, başaramayacaklar. Avuçlarını yalayacaklar, izin vermeyeceğim. Gonca dışarı. Önce bana kaç gündür neredeydin hesap vereceksin. Ne demeye çalışıyorsun? Burhaniye'ye gitmediğini biliyorum. Benimle oyun oynama, neredeydin? Tamam, Burhaniye'ye gitmedim. Kafamı dinlemek için birkaç gün Nesrinler'de kaldım. İnanmıyor musun? O zaman al Nesrin'le konuş. Çalıyor, al. Bozacının şahidi şıracı. Açtığın çukurlara düşmeyecek kadar akıllandım sayende. Ama bu daha burada bitmedi bilesin. Bana hesap vereceksin. Gel ulan buraya gel. Ulan sen benim arkamdan iş mi çeviriyorsun? Ha? Atarın kime senin kızım? Atarın kime? Ya Erkut ne yapıyorsun? Bırak kolumu. Zeynep'in burada olduğunu niye bana söylemedin lan? Ha? Ben sana ne dedim? Gözün Selim'in üstünde olacak demedim mi? Attığı her adımdan, aldığı her nefesten haberim olacak demedim mi? Ha? Konuşsana kızım, cevap ver. Delirtme beni. Ya dedin. O zaman niye dansözlük yapıyorsun? Ha? Geberteyim mi lan seni? Ha? Ya ben sana söyleyecektim. Ne zaman söyleyecektin? Selim'le Zeynep evlendiğinde mi söyleyecektin? Bak kızım, ben senin o parmağında oynattığın gerizekalı Murat'ına benzemem. Gebertirim seni, kimsenin ruhu duymaz. Duyuyor musun beni? Bana bak, bu son şansın kızım. Bir daha benden en ufak bir şey gizlediğini duyarsam gerisini sen düşün. Defol git şimdi, gözüm görmesin. Zeynep. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Bence bu gece ikimiz için de üzücü oldu. Yeteri kadar. Sonra konuşalım, olur mu? Görüşürüz. Aslında belli etmiyorum ama çok endişeleniyorum ben Gülnur. Nasıl bu kadar vicdansız olabilirler? Ama Selim hiç öyle değil Melek abla. Değildir. Pırlanta gibidir Selim. Ama annesi... Neyse. Bilmiyorum yani benim yaşadıklarımı yaşamasınlar da. Zeynep, Ne zaman geldin sen? Bu eve hiç gitmemeliydim abla. Canım benim.
Hayatımda kendimi hiç bu kadar aşağılanmış hissetmemiştim. Tamam canım. Tamam güzelim. Tamam. Arzu'nun yaptığını savunacak değilim. Kenan haklı kızmakta ama olacak iş değil İpek. Selim nasıl böyle bir hata yapar? Bu kız bize, ailemize hiç uygun değil. Anne daha kızcağızı tanımıyoruz bile. Hakkında bir karar vermek için çok erken değil mi? İlk intibada bir insanın ne olduğunu anlayabilecek sayısız tecrübeden geçtim ben. Bu konudaki fikirlerimi tartışmayalım. Bence haksızlık ediyorsun anne. İpek, lütfen. Bu kızı bana savunma. Oğlum, Selim'le görüşebildin mi? Neredeymiş? Konuştum anne. Bu gece eve gelmeyecekmiş. Ne demek gelmiyormuş? Ara çabuk gelsin eve. Israr etmenin faydası olacağını sanmıyorum anne. Ben de birazdan yanına gidiyorum Selim'in. İyi düşünmüşsün. Olacak iş değil. Oğlum, sen Selim'le konuş. O kızı... Anne, ben çıkıyorum. Allah'ım ben buna nasıl dayanacağım? Nasıl? Seni çok seviyorum Selim. Çok seviyorum. Hem de çok seviyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum Selim. Arzu adına senden gerçekten özür diliyorum. Sen niye özür diliyorsun abi? Gerçekten özür dileyecek birisi varsa o da yengem. Gerçi artık özür dilemesine de gerek yok. Resmen zıvanadan çıktı. Rezilliklerinin bini bir para. Benim en mutlu günümü mahvetti abi. Zeynep nasıl? Nasıl olsun? Çok kötü. Morali bozuk. Gerçekten beni seviyor olmasa bu geceki rezaletten sonra bu defter kapanmıştı. Çok tahammül. Aşk bazen tahammül göstermektir. Zaten olayların seninle alakasının olmadığını o da farkındadır. Umarım bu olayı çabuk atlatırsınız. Hatta dedim ki kendime, yani soracak tabii, annesi sonuçta. Biricik evladı. Kimle evlenecek, kim bu kız? Yani merak etmesin de ne yapsın? Ama Arzu susmamıştır tabii. Zaten ortalığı o karıştırdı. O nasıl bir kadın abla? Yani inanamıyorum. Öyle ağır şeyler söyledi ki bana. Selim'in yanında kendimi çok aciz hissettim. Çok küçük düştü. Sakın böyle söyleme Zeynep. Selim seni seviyor. Hem de neden biliyor musun? Çünkü sen kendine güvenen, dürüst, güçlü, güzel bir kızsın. Daha sayayım mı? Çünkü Selim etrafında kimse de göremediği iyiliği sende gördü. Sen onların karanlık yüreğinde fazla aydınlıksın bir tanem. Anneciğim, beni çağırmışsınız. Gel Arzu. Anneciğim, önemli bir konu mu var?
Lafı hiç dolandırmadan direkt mevzuya gireceğim Arzu. Son zamanlardaki hal ve tavırların hiç hoşuma gitmiyor. Anne. Lafımı kesme. Kocanı, çocuğunu bırakıp alıp başını gitmelerin, böyle başına buyruk hareketlerin, bu hareketleri hiç tasvip etmiyorum. Neyse, mevzumuz bu değil. Konu Zeynep mevzusu. O kızı oğluma layık gördüğümü söyleyemem. Anlamışsındır. Tabii ki anneciğim, ben de sizin gibi düşünüyorum. Olur mu hiç Allah aşkına o kız Selim'le? Yengesi olarak Selim'in istikbalini düşünmen hoşuma gitti. Fakat bu geceki yersiz çıkışların itibarımız açısından hiç hoş olmadı. Hem bu tip ani ve fevri hareketlerin kimseye fayda sağlamadığını bilmen lazım. Ben evlatlarımı hepinizden iyi tanırım. İkisi de böylesi şeyler yaşandığında içeriğine bakmaksızın cephe alır, küser çeker giderler. Haklısınız anneciğim. Böylesi sorunları çözmek için zamanı doğru değerlendirmek icap eder. Ne derseniz haklısınız anneciğim. Tutamadım kendimi. Selim'in bile bile yanlışa yürümesi. Biliyorum niyetini. Ben de evladım için en doğrusu neyse onun olmasını isterim. Bu her zaman da böyle oldu. Ama hareketlerine dikkat et. Ölçüyü kaçırma. Siz hiç endişelenmeyin anneciğim. Ne derseniz o. Sözünüz emirdir. İyi bakalım. Sakın Selim. Sakın benim yaptığım hataları yapma. Seni şimdi çok daha iyi anlıyorum abi. Eğer şu an mutsuzsam ve istemediğim bir evliliği yürütmek zorundaysam eğer, zamanında masaya yumruğumu sert vurmadığım içindir. Anneme karşı dik durabilseydim eğer, belki de her şey daha farklı olacaktı. Belki de Melek beni bırakıp gitmeyecekti. O yüzden bu ilişkiye sahip çık kardeşim. İpleri ne annemin ne de bir başkasının eline bırakma. Kimse sana istemediğin şeyi zorla yaptıramaz. Bu hayat senin. Eğer Zeynep'i seviyorsan çık karşısına. Tut elini. Ona ve hayatımıza sahip çık Selim. Haklısın abi. Ne gerekiyorsa yapacağım. Onu kaybetmeye dayanamam. Selim? Ne zaman geldin sen? Bırak kalemi gel benimle. Nereye, ne oluyor? Şunu da çıkar lütfen. Ya Selim ne oluyor? Çalışıyorum ama. Sen gel, Yunus idare edecek. Şöyle, seninle konuşman gereken şeyler var. Anneciğim siz hiç merak etmeyin. Ben her şeyi düşündüm. Eminim sizin de çok hoşunuza gidecek. Sana daha önce de söyledim Arzu. Bu evde evlatlarım için bugüne kadar hayırlı olan neyse onu istedim. Ve bu kararlar uygulandı. Bilmez olur muyum hiç anneciğim? Bundan sonra da kimse için bu ailenin prensipleri, davranışları değişemez. Emiroğulları böyledir ve böyle kalacak. Size sonuna kadar katılıyorum anneciğim. Aynı fikirde olduğumuzu bildiğimiz için de size bir sürprizim var. Dakiktir. Birazdan gelir. Kimmiş o?
Arzu Hanım, misafiriniz geldi. Bekletmeyin. Hemen alın içeri. Merhabalar. Pelin, hoş geldin kızım. Zeynep. Ben senin için herkesi karşıma almaya, seninle birlikte yeni bir hayata başlamaya, seninle aile olmaya hazırım. Şimdi nüfus cüzdanı alabilir miyim acaba Zeynep Hanım? Nikah dairesinde ufak bir işim var da. Zeynep. Niye üzgünsün? Ben sevineceğini düşünmüştüm. Hiç zorlamayalım Selim. Dün gece olanları sen de gördün. Bizim evlenmemiz imkansız. Biz evlenemeyiz Selim.